Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, bugün sizlerle orkide bakımında çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Evet, evimize gelen hediye orkidelerimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, dün bir arkadaşım bana orkide hediye getirdi. Şöyle orkideyi bir göstermek istiyorum. Poşetin içerisinde. Evet, toprağı biraz azalmış görünüyor. Çiçekli bir orkide. Evet. Bu tip orkide evinize geldiğinde ilk yapmanız gereken poşetinden çıkartmaktır. Üzerinde süsler varsa bunları temizlemektir. Orkide rahat bir nefes alması gerekiyor. Bu nedenden dolayı öncelikle poşeti çıkaracağız. Sonra evet, çiçekli orkidede şunu bileceğiz. Normalde kök bakımı çiçekliyken kesinlikle yapılmaz. Ama ufak tefek dokunuşlarla orkideyi daha sağlıklı hale getirebiliriz. Neler yapacağız birlikte göstermek istiyorum. Evet, şu anda poşetini çıkarttım ve inceliyoruz orkidemizi. Gördüğünüz gibi toprağı iyice azalmış, kökleri de grileşmiş, iyice susamış, uzun zamandan beri sulanmamış bir orkide. Evet, şöyle bakın, boşluğa baktığımızda ortasında bir sünger olduğunu görüyoruz. Süngerimsi bir yapı olduğunu görüyoruz. Normalde kök bakımı yaptıktan sonra bu süngeri almamız gerekiyor. Ama bu orkidemiz çiçekli olduğundan dolayı çiçeklerine zarar gelmemesi için ne kadar az yerinden oynatırsak bu kadar iyidir. Şöyle bakın, zaten alınıyor. Şöyle süngerimsi yapayı aradan alıyorum. Temizliyorum yani ortayı. Şöyle gösteriyorum bakın. Üretim aşamasında koyuluyor bu. Evet. Koyulma sebebi de marketlerde uzun süre satılma aşamasında sulama zor olduğundan dolayı bu sünger su topluyor ve uzun süre orkideyi idare ediyor. Şu yan tarafındakini de alıyorum. Evet. Bakın, ortadaki süngeri temizledim. Süngerin olduğu yerdeki kökler tamamen çürümüş. Evet, şöyle bakın gösteriyorum. Orta kısımdan çıkan kökleri gösteriyorum. Orta kısımdaki kökler tamamen çürümüş. Evet, şöyle. Evet. Bakın, diğer kökleri sağlıklı. Saksının içerisindeki diğer kökler sağlıklı. Şöyle süngeri gösteriyorum. Bildiğiniz sünger, bu su tutuyor. Evet. Sonra yapraklarını kontrol edeceğiz. Evet, bakıyorum. Şu yaprakta hastalık belirtileri var. Bu nedenden dolayı bu yaprağı almak istiyorum. Diğer yapraklara sıçramaması için. Aynı şekilde nasıl alacağız? Ortasından ayıracağız ve dibinden koparacağız bakın. Koparttığımda bir şey göstermek istiyorum. Bakın, uç kesimleri artık hastalıklanmış. Evet. Şu alt taraftaki yapraklar da iyi görünmüyor. Alt taraftaki yapraklar. Bu yaprakları da alacağım buradan. Evet, şu yaprakları da alacağım. Evet, bu yaprakları da temizledik. Şimdi saksının toprağı azalmış. Ağaç kabuklarından saksımızı güzelce dolduruyoruz. Bakın, hiç saksıdan çıkartmadık. Çıkarırsanız orkide strese girer ve çiçeklerini döker. Evet, saksısını güzelce toprakla doldurdum ve köklerini gösteriyorum. İyice grileşmiş. Evet. Bunu da biraz sonra sulamasını yapacağız. Evet. Şu yaprağın şurasında bir siyahlık var. Bunu da makasla kesip alıyorum. Yaprağın tamamına sıçramaması için. Evet, bakın, bu kısmı da aldım. Yan tarafa koydum. Şimdi orkidemizin sulanması gerekiyor. İyice susamış. Kökleri iyice grileşmiş bakın. Bu şekilde kökler grileştiğinde orkide susadığını gösterir. Bu orkideyi çok bekletmeden artık sulamamız gerekiyor. Evet, sulamayla alakalı da bir kaba şöyle su koyuyoruz. Şöyle gösteriyorum. Saksının boyunu geçmeyecek şekilde kaba su koyuyoruz. Ve orkidemizi bu suyun içerisine şu şekilde koyuyoruz. Burada en fazla 10-15 dakika bekletiyoruz suyun içerisinde. Bu şekilde kökleri tamamen sulanmış oluyor. Kökleri suyu çekiyor. Evet. Bir 10 dakika, 10-15 dakika
Bu suda bekletiyoruz. ...15 dakikamız geçti. Şöyle çiçekli orkidemi gösteriyorum. Evet, şimdi 15 dakika sonra orkidemizi suyun içerisinden çıkartıyoruz. Şu şekilde. Evet. Ve fazlalık suyun akmasını sağlıyoruz şu şekilde. Evet, suyun içerisinde yüzmemesi gerekiyor. İhtiyacı olduğu kadar suyu alması gerekiyor. Fazla suyun içerisinde yüzerse bu köklerin çürümesine sebep olur. Dış saksı kullanıyorsak özellikle ve üstten suluyorsak, dış saksının içerisinde su kalırsa kökler zamanla çürür. Bakın hala fazlalık su akıyor gördüğünüz gibi. Evet, bu suyun tamamen akana kadar dış saksına koymayınız. Köklerin nasıl yeşillendiğini görüyorsunuz. Biraz önce sulamadan önce griydi bu kökler. Şu anda canlı, yeşil oldu. Evet. Kökler gri ise susamış olduğunu gösterir. Yeşil ise sulandığını, suya ihtiyacı olmadığını gösterir. Evet. Şöyle ben yan tarafa biraz eğik bir şekilde koyuyorum ve iyice suyun akmasını sağlıyorum. Şöyle suyu iyice akıtıyoruz. Evet, bu orkidemizi suyu aktıktan sonra, evet suyu hala akıyor. Suyu aktıktan sonra en az bir 15 gün diğer orkidelerimizin yanına koymayalım. Hastalık olabilir, diğer orkidelere geçebilir. Bu nedenden dolayı ayrı bir yere konumlandıralım. Evet, orkidemiz artık fazlalık suyunu da çekti. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde bakımını yapmış olduk. Evet, köklerini yerinden oynatmadan ortasındaki süngeri aldık. Evet, ne yaptık? Evet, evinize yeni orkide geldiğinde ilk başta bakın şöyle poşetinden çıkartıyoruz. Sonra eğer ortası görünüyorsa ve alınabiliyorsa, ortasında çiçekli ise saksıdan çıkarmadan ortasındaki süngeri bakın alıyoruz saksıdan çıkartmadan bir şekilde ve kurumuş fazlalık kökler görünüyorsa bunları da alıyoruz. Yapraklarında da hastalık belirtisi olan yaprakları da bu şekilde temizliyoruz. Sonra eksik kalan toprağı güzel bir şekilde dolduruyoruz. Daldırma usulü sulamasını yapıyoruz ve fazlalık suyun akması için buraya yerleştiriyoruz ve fazlalık su aktıktan sonra artık orkidemiz yerine koyulmaya hazır. Evet, direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir yere konumlandıracağız. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Orkide bakımıyla alakalı sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.